ayırıyorsan, içine kapanmışsa kalbinin sesi çıkmıyorsa üzülmeyin. Güzel insanları birleştiren var. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün sizlerle bir açılım yapacağız ama aklınızdaki kişi bakalım kimi seçecek? Ona soracağız. Sizi mi seçecek yoksa bir başkasını mı seçecek? Bunu öğrenmek için bir açılım yapacağız. İlk önce birinci düşüreceğimiz kartlar güncel durumu, güncel enerjisi, güncelinde neler düşünüyor. İkinci olarak düşüreceğimiz kartlarda ikinci bölüm ise kimi seçecek? Hayatına nasıl birisini alacak? Düşüncesi yani ne yönde olacak? Onlara bakacağız. Hayatına kimi alacağına bakacağız. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Zamansız zamana niyet ederek, bütünün ve evrenin hayrına olmasını dileyerek. Evet, o zaman başlayabiliriz. Onun kalbinde kim var? Önce aklınızdaki kişinin bir güncel enerjisine bakalım arkadaşlar. Güncelinde neler var? Sonra da onun kalbinde kim var diye soracağız ki önce güncel enerjisi için düşürüyorum. Güncel enerjisi. Şimdi yine onun kalbinde kim var? Ben mi yoksa bir başkası mı diyoruz. Ah, elimden uçtu. Şimdi güncel enerjisini biraz kısa tutacağım ama onun kalbinde kim var dediğimiz yere daha fazla kart düşüreceğim. Görünmüyormuş, yeni fark ettim. Güncel enerjisine bir bakalım. Bunu yine çıkarmadım ya. Ve onun kalbinde kim var? Bakalım siz misiniz? Şaka gibi 2 araba kartı. Arkadaşlar bakın. Araba. Güncel enerjisinde bir araba kartı daha. Tabii arkadaşlar siz buraları sardırabilirsiniz. Tamam, süper gidiyor maşallah diyeceğim ama bu kartları değil de şunları alacağım. Ben yanlışsam
bunlarla devam edelim. Oraya da düşürsem mi diye düşünüyorum. Orayı keseceğim ama yeterli. Güncel enerjisi yeterli diye düşünüyorum. Diğer tarafa da geldi arkadaşlar. Şimdi buradan, ama gerçi güncel enerjisini değil, sonuç olarak çekelim bunları. Şuraya koyalım. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alacağım. Ve son olarak şuradan da alalım. Şunu da alacağım. Çok çıkmış. Evet. Sizden alalım şimdi. Dişilerden. Çok güzel. Bu kadar olur. Evet, bir de dönüşüm kartı alalım. Düşüreceğim arkadaşlar. 2 tane birden geldi. Hadi bakalım. Bunları en son bakacağız onlara. Evet, kartlarımız da hazır olduğuna göre açılımımıza başlayabiliriz. Aklınızdaki kişi kimi seçecek diye soruyoruz arkadaşlar. Sizi mi seçecek yoksa bir başkasını mı? Şimdi ona bakacağız. İlk önce güncel durumuna bakıyoruz aklınızdaki kişinin. Aklınızdaki kişi arkadaşlar yaşamındaki en iyi, bakın en iyi, en uyumlu ruh eşini karşılama yolunda olduğu bir süreçte, bir enerjide. Açılımımızın konusu aklımızdaki kişi beni mi seçecek yoksa bir başkasını mı diye soruyoruz değil mi? Aslında burada bize enerjisiyle bir yanıt zaten veriyor gibi geldi bana. Diyor ki ruh bağlantısında olduğu kişiyi seçmek istediğini söylüyor. Sanırım enteresan bir açılım olacak ki bakın bu kart bize ruh eşi bağlantısında olduğu kişiyi seçmek istediğini söylüyor. Yani ve devamında gördüğünüz gibi gelen kartımız su ikilisi. Su ikilisi yani kupa ikilisi de arkadaşlar zaten bize benzer ruhları verir. Ve benzer ruhların yakınlaşmasını verir arkadaşlar.
Evet ve aklınızdaki kişinin arkadaşlar gündeminde yalnız olduğunu ve zor zamanlardan, zor mücadelelerden geçtiğini ve bu durumlarla da nasıl başa çıkacağını anlamaya çalıştığını görüyoruz. Evet, zor durumlardan geçiyor. Ama bu kart arkadaşlar aklınızdaki e, kişinin bu zamanları aşabilmesi için yüksek bedeller ödemiş olabileceğini söylüyor bize. Gördüğünüz gibi rahibe kartın tam ortasında kendi başına duruyor ve hani bu zor zamanlarla nasıl başa çıkacağını bulmaya çalışıyor. Değnek yedilisiyle arkadaşlar bakın. Burada bu kartlar farklıdır. Burada bir rahibe figürü, rahibe olarak adlandırılır. Ve bu zor zamanlarla arkadaşlar nasıl başa çıkabilirim diye bunu bulmaya çalışıyor. Şimdi bakın oradaki kadının başında ise hem değişimi hem de dengeyi temsil eden hilal şeklinde bir ay başlığı var. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hilal şeklinde bir ay başlığı var. Görüyorsunuz değil mi? Hem değişimi hem de dengeyi temsil ediyor bu. Yani bu kafasındaki tavus kuşu tüyleri ise bilgeliği, gücü ve inisiyasyonu simgeliyor. Yani yolunu aydınlatmak için ise gördüğünüz gibi elindeki meşaleyi yakıyor. Ve hedeflerine ulaşabilmesi için de boynunda bir güç tılsımı var arkadaşlar. Kendi başına olmasına rağmen bakın ihtiyaç duyduğu insanlar olduğunu söylüyor. Fakat diğerlerinin onu desteklemiyor olduğunu ve güçlenip güçlenmeyeceğini, yani etrafındaki insanlar arkadaşlar bu kişiyi, aklınızdaki kişiyi desteklemiyor olabilirmiş. Ve bu kişiyi de hani bakalım ne yapacak, başarabilecek mi, başaramayacak mı diye, yani güçlenip güçlenmeyeceğini, bu zor durumlardan çıkabilecek mi bunu görmek istediklerini fakat onu zorladıklarını söylüyor. Ve şimdi arkadaşlar gündeminde her türlü duygunun ön planda olduğunu ve içten gelen bir çağrıdan söz ediyor bize burada. İç benliği ise ona bu yolculuğa çıkmasını gerektiğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada bugüne kadar gömülü tuttuğu, belki kendine bile söylemediği duygulardan bahsediyor. Burada yine gördüğünüz gibi ay gömülü tuttuğumuz bilinmeyen duyguların sembolüdür. Şimdi bu yüzden bu duygularla, yani bu duygular kişiyi korkutuyor ve şüpheye düşürüyor. Bu içsel duygulara güvenmenin ve ruhun henüz keşfedilmemiş iç yerlerini keşfetmenin zamanının geldiğini söyler. Şimdi hatta burada bazı sorularınıza cevap verebileceğinden bu aşamada der ki, yani rüyalara da dikkat edilmesi gerektiğini. Yani aklınızdaki kişinin rüyalarında da ona hani gördüğünüz gibi buradaki labirentten, yani bu sıkıntılı durumda, içinde bulunduğu labirentten çıkması için, yani nasıl çıkabileceği yönünde yol gösteriliyor olabileceğini söylüyor. Bakın burada bir labirent var. Şimdi hangi labirent derseniz şu bir labirent arkadaşlar ve gördüğünüz gibi işte ay, güneş hepsi tasvir edilmiş ve kafasının karıştığı durumlar olduğunu söylüyor. Evet, aklınızdaki kişi arkadaşlar güçlü ve iradeli bir tavır sergileyeceğini ya da gündeminde şu an olduğu için sergilediğini, kendi iradesiyle hareket ettiğini söylüyor. Ve gördüğünüz gibi yıldızların, bakın orada araba kartında yıldızların o gölgesi artık hayatının kontrolünü tamamen eline aldığını ve bunu da göksel bir koruma olduğunu, yani ilahiden verilen bir güç olduğunu veriyoruz. Bakın arkadaşlar, yıldızların gölgesinde gördüğünüz gibi yani şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar direksiyonun başına geçmiş ve şimdi
yolculuğuna devam etmek için gereken cesareti de var. Güçlü bir amaçtan söz ediyor burada. Ve içgüdülerine de güveniyor. Burada Amazon kadını ile tasvir edilmiş araba kartın gördüğünüz gibi. Amazon kadını ile tasvir edilen aklınızdaki kişi her ne kadar bir kadın figürüyle de temsil edilmiş olsa da şimdi bu kişi güçlü olmak için tüm enerjisini kullanması gerektiğini ve kendini korumak için de çift başlı bir balta kullanıyor burada. Yani çift başlı bir balta tutuyor. Şimdi arkadaşlar yolculuğunu geciktirmeye ya da onu engellemeye çalışan herkesi korkutmak için bakın bir gorgon kafasıyla süslenmiş zaten kart. Bu kişi çok disiplinli ve başarılı olmaya kararlı bir durumda. Kesinlikle başarı istiyor artık arkadaşlar. Yani gündeminde. Ve aklınızdaki kişinin egolarından ve gururundan bahsediyor. Ve şu an bulunduğu ortamın onun için çok hoş olmadığını, mutlu olmadığı bir ortam olduğunu söylüyor. Bulunduğu yaşam alanındaki kişilerle fikir ayrılıkları yaşadığını ve bu nedenle de bir takım tartışmaların olduğunu, bu durumun da onu işte depresyona sürüklediğini ve bunun yanında zaten iş alanında da başarısızlık ya da işte işiyle ilgili bir düşüş yaşadığını ve bu nedenlerden ötürü bulunduğu ortamı, kişileri gözden çıkardığını söylüyor. Şimdi burada bir kaçış söz konusu. Yani bulunduğu bu durumdan bir kaçış söz konusu. O yüksek güçlü enerjiye geldiğini, şimdi burada bir şeylerin de farkına vardığını, yani durumdan aslında kurtulabileceğinin bilincine varıyor. Ve şartlarının da artık buna uygun olduğunu söylüyor. Ve diyor ki yani her ne olacaksa artık hızlı bir şekilde olsun. Olması gerektiğini söylüyor. Ve arkadaşlar kaybolan cennetini aramak istiyor. Ve kaybettiği cenneti aramak istiyor. Ve kopması gereken bir çevre olduğunu ve bunu da diyor ki yani kararlıyım. Şimdi arkadaşlar belki bu kişi bir yer değişikliği de yapmış olabilir. Bulunduğu yerden de hoşnut olmayabilir. Bu da olabilir. Burada tabii kolektif bir açılım olduğu için bunu da söyleme gereği hissettim. Ve yani bu konuda kararlıyım diyor. Şimdi bu hamleyi yapacağım diyor. Kendimi bu çevreden koparacağım diyor. Çünkü artık o iradeye sahibim. Burada yepyeni bir başlangıç yapma isteği içinde olduğunu da söylüyor. Bununla ilgili olarak da sabırlı, kararlı ve hiçbir engel tanımayacağını söylüyor arkadaşlar. Şimdi evet gündeminde böyle. Yalnız gündeminde dikkatinizi çektim arkadaşlar. 2 tane araba kartı üst üste geldi. Evet. Bakalım sizi mi yoksa bir başkasını mı tercih edecek? Orası da bu bölüm arkadaşlar. Şimdi ilk büyücü kartı gelmiş. Şimdi sizi mi seçecek yoksa bir başkasını mı dediğimizde bu seçimi yapmaya zaten hazır olduğunu, daha fazla gecikmenin hani yaşanmaması yönünde çaba harcadığını, bazen onu harekete geçirecek sihirli bir takım olaylardan da bahseder arkadaşlar bu kart. Şuradan görebiliyor musunuz? Yazın da görün. Şöyle. Yani bazen onu harekete geçirecek bir takım böyle işte dualardan da bahseder. Ya da güzel enerjilerden bahseder. Evet. Ve şimdi gelelim. Devam edelim. Şimdi sizi mi seçecek yoksa bir başkasını mı diye devam ediyoruz. Burada aklınızdaki kişinin sert bir uyanışından bahsediyor. Burada düşünceler ve inançlar söz konusu. Ve bu uyanışla birlikte yeni bir hedef ve yaşam planı ortaya çıkabileceğinden söz ediyor. Bu arada arkadaşlar yardım ve barınak aramak, yani yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Belki de kalacak bir yer de istiyor olabilir.
Şimdi geçmişteki tecrübelerden ders aldığını ve artık gücünün ve sabrının tükendiğini ve artık o son yokuşta olduğunu söylüyor. Ve artık arkadaşlar hedeflerine ulaşmak istiyor. Şimdi bir yol seçiminden bahsediyor bize. Ve geçmiş zamanların rüyasını, hayalini anlatıyor. Geçmişten gelen birisinin hayalini kurduğunu söylüyor. Ve bu geçmişten gelen birisiyle uzlaşma isteği içinde olduğunu ya da işte daha önce sahip olduğu bir ilişki varsa arkadaşlar buna geri dönmek istediği. Ancak bu noktada bu kişiyle bir sonraki adımda direnç olabilir der bu kart. Arkadaşlar göstereyim kartı da size. Bakın. Kupa altılısı ve yedilisi kombinasyonu bakın. Şu kartta. Burada geçmişten gelen birisinden söz ediyor bize. Geçmişinden gelen. Geçmişinde bırakmış olabileceği birisinden söz ediyor. Fakat şimdi burada sorun şu. Yani direnç olan konu bir takım korkuları olabilir. İlişkinin ilerisi için kafası karışıyor olabilir der bu kart. Yani evet bu geçmişteki kişiye özlem yani istek var ama bu kişiyle evet başladıktan sonra ilerisi için korkuları olduğunu söylüyor. Ve bu kişiyle ilgili düşüncelere daldığını, geçmişten gelen tabii bir kişiyle ilgili düşüncelere daldığını ve bu kişiyle ilgili anlamaya çalıştığı bir takım durumlar olduğunu söylüyor. Ve evet gerçekten bir seçim yapma isteği var arkadaşlar. Ve burada aklınızdaki kişinin içsel vizyonları ve fantazileri ön plana çıkıyor. Ve aklınızdaki kişinin mutlu olma isteği, özlediği ilişkiyi kurma isteği içinde olduğunu, yani artık o kutlamayı, o sevinci yaşamak istiyor arkadaşlar. Şimdi burada muhteşem bir şifadan söz ediyor. Bakın gördüğünüz gibi burada şaman olan kadın, şaman olan bir kadın görüyoruz gördüğünüz gibi atının üzerinde. Uzun vadeli bir hedefe ve vizyona doğru yol almakta. Yani aklınızdaki kişinin isteği bu. Yani uzun vadeli bir ilişki, bir birliktelik. Şimdi yanında gelen gördüğünüz gibi değnek ikilisi, aklınızdaki kişinin kendi içsel gücünün farkına vardığını ve onu kullanabilecek güce eriştiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ateş eski uygarlıklarda yaşamda çok önemli bir faktördü. Çoğu kültür ateşin keşfini kadınlara bağlar. Çoğu kültür ateşin keşfini kadınlara bağlar. Kartta da gördüğünüz gibi yanında birisi arkadaşlar ona ateşin nasıl yakılacağını öğretmeye çalışıyor. Öğrenen kişi şimdi gördüğünüz gibi burada anlamaya açık, öğrenmeye çalışıyor. Yani ve diğer ruh işte ya da kişi ona asaları birbirine sürterek ateş yakmanın yolunu gösterirken bu kişi dinliyor ve onu izliyor. Yani her iki tarafta artık eylemlere katılıyor. Biri öğretiyor, biri de tüm yaşamı boyunca yararlı olacak yeni bir bilgiyi, yeni bir beceriyi sabırla öğreniyor. Bu durum öğrenen kişide vizyon ve sezginin uyanmasına başladığını anlamına geliyor arkadaşlar. Elde ettiği içgörü ile arkadaşlar aklınızdaki kişi artık yapabileceğini fark edecektir. Bakın. Artık yapabileceğini fark edecektir. Şimdi devam edelim. Burada çok güzel bir kart geldi. Yalnız bu gördüğünüz gibi bakın. Kupa altılısı ve aynı hizada değnek ikilisinin altında yine bir kupa altılısı. Şimdi burada aklınızdaki kişi onu seven birisinin varlığından söz ediyor. Bu kişi arkadaşlar onun geçmişinden gelen birisi. Daha önce bir duyguyu paylaşmışlığın yani olabileceğini söylüyor. Yani bir duygu paylaşımında olabileceği
bir kişi olduğunu söylüyor. Yani bu nedir? İşte ex partner olabilir ya da platonikseniz bile mutlaka bir duygu alışverişinizin olması gerek. Yani sizi biliyor olması gerek. Şimdi bu kişiye karşı duygularının arttığını, ona büyük bir aşkla çekildiğini, hatta bu kişiyi düşünerek onun duygularıyla empati kurduğunu söylüyor. Kesin ve net arkadaşlar. Değişmeyecek bir karar verdiğini ve bu kararını bu kişi için vereceğini söylüyor. Yani burada arkadaşlar bu kişi geçmişinden gelen kişiyi seçeceğini söylüyor. Bu bir ex partner olabilir. Bakın 2 tane as geldi yanına. Gördüğünüz gibi 2 tane as geldi arkadaşlar. Ve burada ne diyor bize, bakın. Kupa asıyla zaten duygularının ona çekildiğini söylüyor. Yani inanılmaz bir çekim var burada ve bu çekim ilahiden kaynaklanıyor ki burada zaten şu kart bile bize ruh bağlantısının olduğunu veriyor. Yani aklınızdaki kişinin tercihi arkadaşlar burada kesin ve net diyor. Kesinlikle aynı zamanda geçmişinden gelen birisi olduğunu ve bu kişiyle de bir ruh bağlantısı içinde olabileceğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar evet burada hani bakın kupa yedilisine bakın. Buradaki kupa yedilisi tabii ki farklı arkadaşlar. Görüntüye bakın. Kararlılığı veriyor. Etraftan gelen, dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı gördüğünüz gibi gözünü kulağını kapatıyor ki daha önce bu konudan da zaten dert yanmıştı. Yani etraftaki insanlardan, etkileşimlerden, hatta bulunduğu çevreyi, ortamı değiştirmek istediğini söylemişti ki artık bakın nasıl attı kendine. Artık bu duruma gözünü kulağını kapatıyor. Yani o olumsuz etkilere karşı onlara arkasını döndüğünü görüyoruz. Ve burada bakın bu kılıç onlusunu hatırlıyor musunuz diğer kartta? Bu kılıçların hepsi bu kişinin sırtındadır. Ama burada bakın nerede? Toprakta. Şimdi burada diyor ki yıkıcı güçlerin ortadan kalktığını söylüyor ve bunun da aslında manevi güçlerin desteği ile olduğunu gösteriyor kartlar. Çünkü bu kılıçların yönüne bakın. Nereden geliyor? Yani bu destek ilahiden geliyor bu kişiye. Ve bu kişi için artık mücadele edeceğini, çünkü arkadaşlar bu kişi diyor ki ben yani seçeceğim kişiyi, yani bu geçmişimden gelen kişiyi, ki bu ex partneri olabilir ya da işte tanıdığı birisi olarak söylüyor zaten, cennetim olarak görüyorum diyor ve kaybettiğim cennetime artık kavuşmak istiyorum diyor. Burada bir yaşanmışlık var arkadaşlar. Çünkü bu kişi onun gözünde hem özgüveni olan hem oldukça yetenekli birisi ve bu kişi için artık harekete geçeceğini söylüyor bize. Evet, şimdi devam edelim. Kesinlikle burada tanıdığı birisinden söz ediyor ki büyük ihtimalle arkadaşlar geçmişinden gelen bir ex partner olarak algılıyorum ben. Şimdi bu kartlarımızı alalım. Gelen kartlarımız öğrencilik. Zaten görmüştünüz ama şu şekilde dizelim. Bunları en son alalım. Tamam, çok güzel. Şimdi öğrencilik gelmiş arkadaşlar ve küçük ailenin ötesinde. Bize burada anlatmak istediği. Şimdi bir takım yaşamsal derslerden bahsediyor. Ve der ki işte hiçbir durum yoktur ki bize hayatta ders vermesin. Yaşam zaten muhteşem bir öğretmendir. Burada yaşamsal bir takım derslerden ve işte buna bağlı olarak kazanılan büyük bir
içgörüden bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Burada bu kişinin, bakın şimdi küçük ailenin ötesinde kartının bize anlatmak istediği ne dedim, hani şu gözünü kulağını kapatıyor ya arkadaşlar, bakın şimdi şununla söylediklerimi bir düşünün. Bu kişinin çok kolay başkalarının işte söylediklerinden etkilendiğini, yani bu söylemlerin etkisi altında kaldığını ve aklınızdaki kişinin burada önceleri hani ailesinin ya da çevresinin söylemlerinden çok fazla etkilenmiş olabileceğini, çünkü ya da işte ailesi gibi gördüğü insanlardan. Çünkü işte bu kart der ki sana bu doğru, bu yanlış diyecektir insanlar. O zaman diyor bu ses senden mi geliyor diye bir düşün. Onlar belki sana bunu kötü bir niyetle söylüyor olmayabilir. Ama sen yine de bir düşün. Çünkü bu ses sana ait olmayabilir. Seni özgürlüğe götürecek tek şey kendi sesindir der. Ve sana senden başka kimse yol gösteremez der. Evet arkadaşlar, burada aklınızdaki kişinin duygusal olarak da şifalanma isteği içinde olduğunu, yani bakın yüreğindeki eski duygusal acısını iyileştirirken, yüreğin eski duygusal acısını iyileştirirken sevgi ve yeni lütuflar alıyorsun. Muhtemelen aklınızdaki kişinin beslenmesiyle ilgili de bir takım durumlar oldu. Ya işte arkadaşlar bazen hani çok kilo almış da olabiliyor. Belki bu pandemi sürecinde kilo da almış olabilir. Belki zayıflamaya çalışıyor ya da form tutmaya çalışıyor. Ya da gerçekten beslenmesiyle ilgili çok yanlış bir beslenme tarzı olabilir. Bunları düzeltmesi gerektiğini söylüyor bu kartta. Ve şimdi şurada aklınızdaki kişinin birazcık daha spiritüelliğe yöneldiğini zaten diğer kartlarında da görmüştük arkadaşlar. Ama burada gerçekten sonuçta da şimdi bu kartlar da bunu onaylıyor. Dualar ettiğini, çünkü gerçekten zor bir süreçten geçmiş bu kişi ve artık hani biraz daha içsel olarak kendisini spiritüelliğe yöneltmiş olabileceğini söylüyor. Bakın, meleklerine yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil diyor. Ve sonuç olarak bunu başaracak. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Burada ne demiş? Çok yakında haber geliyor. Ya bu kesinlikle ex partner arkadaşlar. Çok yakında haber geliyor, melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Yani onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder. Ama bir şekilde sevgisini hissettirmesi gerekiyor yani. Ve sonuçta bakın, o tamamlanma yaşanıyor. Evlilik, ilişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Zaten burada hep evliliğe götüren kartlar gelmişti size. Ve evet, sonuç olarak da evliliği verdi. Zaten ruhsal bağlantı var. İlk baş enerjisinde onu verdi bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sevgili dişiller, erillerden size gelen mesajı önce okuyalım. Bakalım ne diyormuş eriller size. 9 numarayla seslendi. Bana ait kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır diyor. Ve 2 tane kart çekmiştik. Bakın şimdi ne diyor size. Herkes gitsin, sen gitme. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim. Sevgiye ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul edebilir misin? 52 numara, 9 numara ve 52 numara. Sevgili eriller, dişiline ne söylüyor ya da işte dişiller, siz bunu erilinize söylüyor olabilirsiniz. Çünkü bu dişil kartları. Ona göre dinleyin arkadaşlar.
Ve dişillerden giden mesaj. Erime demiş. Nihayet aramızda büyük buzlar eridi. Yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi aldı. 28 numara. Ve burada kesinlikle bir ruh bağlantısı var arkadaşlar. Ve burada ikiz alev, ruh eşi, işte bir bağlantı var. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikten yeniden doğma zamanındayız. Burada ex partner arkadaşlar. Bu kişinin seçeceği kişi kesinlikle ex partner. Bu kartta zaten yine onayladı. Zaten burada bütün kartlar aynı şeyi söyledi. Ama aynı zamanda ex partneriyle bir ruh bağlantısında olabileceğini söylüyor. Yani hani ben açıkçası hani açılıma başlarken bunu beklemiyordum ama ilk kartıyla daha ruh bağlantısını vererek başladı açılma. Enteresan bir açılım oldu. Ve yeniden başlamak gördüğünüz gibi ve numarası 22 numarayla arkadaşlar. Bakın. Evet. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyerek bütünün hayrına olmasını diliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz ve kanalıma abone değilseniz videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.